Anzak Koyun'dan selamlar. Savaş alanlarındaki yürüyüşümüze başlamadan önce Anzak Koyu kitabesinin hemen yanındayız. Bu kitabede özetle Atatürk'ün Anzaklar için söylediği, onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra bizim evlatlarımız olmuşlardır sözü yer almaktadır. İşte Arıburnu Mezarlığı'na geldik. Kitabenin yanındaki Arıburnu Mezarlığı'na doğru inelim bakalım. Bu mezarlıkta Avustralya'dan 151, Yeni Zelanda'dan 35, Birleşik Krallık'tan 27, Hindistan'dan 3 ve Malta'dan bir asker ile birlikleri belirlenememiş 37 askerin mezarı bulunuyor. Bakın buradakiler Ağustos 1915'te ölen askerler. Bakın burada da 3 tane ayrı duran mezar taşı var. Bunlar ise Hintli Müslüman askerlere ait. Yürüyüş güzergahından bahsedeyim biraz. Bakın Anzak Koyu burada. Anzak Koyu kitabesi ise burada. Şurada da küçük bir otopark var. Otoparkın hemen karşısında sağa doğru ayrılan bir patika yol var. İşte başlangıç noktamız burası. Zaten burada tabelayı da göreceksiniz. Başlangıç noktamız burası. Buradan 100 metre ilerledikten sonra önce Şarapnel Vadisi mezarlığına geleceğiz. Daha sonra şu yandaki yolu takip edip McLagan Sırtı denen yokuşu yürüdükten sonra şurada Plucks Plateau yani Haintepe denen bölgeye geleceğiz. Burada Anzaklara ait bir mezarlık var. Daha sonra böyle devam ettikten sonra şu şekilde Russell's Top yani Yüksek Sırt denen bölgeyi yürüyeceğiz. Sonrasında Walker's Reach yani Serçetepe'ye varmış olacağız. Yine bu yolu devam edeceğiz bu şekilde Neck Mezarlığı'na ve en son Cesaret Tepe'ye geleceğiz. Şimdi Cesaret Tepe'den ilerledikten sonra yol burada ikiye ayrılıyor. Sağdan doğru gittiğimiz zaman ki asıl yürüyüş güzergahının olduğu yer burası. Yani buradan aşağıya doğru devam ediyor. Sağdan aşağıya doğru devam edersek 57. Alay Şehitliği'ne geliyoruz. Ama biz böyle yapmak yerine soldan yukarıya yani Conk Bayırı'na kadar çıkıp şu şekilde böyle devam ettik. Yol üzerinde Baby 700 mezarlığı. Hemen onun yanında şey var. Mesudiye topu var. Aslında Conk Bayırı dedikleri yer burası oluyor. Bu yol oluyor. En yukarısı da Conk Tepesi oluyor. O da burası. Burada işte Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer var. Sonra Atatürk'e ait büyük bir bronz heykel var. Artı Atatürk'ün gözetleme yeri de yine burada. Burada bir de Anzaklara ait bir anıt var. Buraya gezdikten sonra tekrar aynı yolu böyle aşağıya doğru yürüdük. Ve bahsettiğim yol ayrımına geldik. 57. alay burası ve yol ayrımı da burası. Bu yol ayrımından yukarıya yani Conk Bayırı'nın Conk Tepesi'nin olduğu yere yaklaşık 2 kilometre var. Şimdi Conk Bayırı'ndan aşağı geldik. Buradayız. Buradan sonra 57. Alay Şehitliği'ni gezip yine yol üzerinde görülecek bazı yerleri gördükten sonra en son Anzaklara ait Lone Pine mezarlığına varacağız. Buradan sonra hani istesek şuradaki yolu takip edebilirdik. Ancak gördüğünüz gibi biz şöyle devam edip burası Abdülvahap Sırtı olarak geçiyor. Yani amacımız burada da bir sürü siper var. Burayı görüp tekrar bu şekilde geri dönüp şu ara yoldan şurada başka bir yol var. Buradaki yolu kesip asıl gitmemiz gereken yola bu yol Topçu Yolu olarak adlandırılıyor. Yani biz şuradan Lone Pine'dan geldik.
Abdülvahap Sırtı ve siperlerini gezdik. Şu yol Lady Galway olarak adlandırılan yol. Buradan devam edip tekrar Topçuoğlu'na bağlandık ve buradan aşağıya doğru yürüyerek tekrar Shell Green mezarlığı yanından ana yola bağlandık. Ve daha sonrasında da buradan Kapatepe'ye kadar yürüdük. Yani özet olarak ana yürüyüş güzergahı şu şekilde. Buradan başlıyor. Şöyle gidiyor. Buradan aşağıya 57. Alay Şehitliği'nden aşağıya doğru devam edip şu şekilde ana yola geliyor. Tekrar sahile bağlanıyor. Ana yol bu. Ama bizim yaptığımız bu yola Conk Bayırı'nı da dahil etmek. Onun dışında kayıtlara göre işte bu bahsettiğim ana yürüyüş yolu normalde 6 kilometre civar. Yani kayıtlara göre 6 saat süreceği yazıyor. Şimdi yol üzerinde görülecek neler var onlara bakalım. Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahının başlangıç noktasındayız. İşte sağa ayrılan patika yol burası. İlk olarak Şaraplar Vadisi mezarlığına gideceğiz. 100 metre ötede. Burası Korkudere olarak da geçiyor. Bakın kurumuş dere yatağı burası. İşte Şarapnel Vadisi mezarlığı ise burası. Bu mezarlıkta yanılmıyorsam 700'e yakın Anzak ve İngiliz askeri gömülü. Bu da Korkudere kitabesi. Şimdi şu aradaki yoldan yukarıya doğru devam edeceğiz. İlk hedefimiz Haintepe. Bakın bu küçük merdivenin olduğu yer aynı zamanda Haintepe'ye giden patika yolunun da başlangıcı. Peki bu patikanın ismi nereden geliyor? 25 Nisan 1915 sabahı Arıburnu ve yakın çevresindeki sahillere çıkan ilk birlik olan 3. Avustralya Tugayı'nın komutanı Albay George Sinclair McLagan'ın adıyla anılmış burası ve buraya McLagan Sırtı denmiş. İşte bu da bilgi panosu. İşte bakın bu yolda Haintepe'nin üst kısmına çıkıyor. Haintepe ismi ise bu tepenin Anzakların eline geçen ilk tepe olması ve onlara mevzilenme olanağı sağlaması bakımından Türkler tarafından konulmuş. Daha şimdiden yoruldum ya. Neymiş? Evet. Arkadaşlar yanınızda mutlaka bol su getirin. Acayip sıcak ve yorucu. Burası da Clark's Plateau mezarlığı. Burası Anzaklara ait Yarımada'daki en küçük mezarlıkmış.
Yeni Zelanda birliklerinde görev yapan Yarbay Arthur Plugg'ın anısına buraya Plugg's Plateau denmiş. Yani Türkçe karşılığı da Hain Tepe. Şöyle sağdan devam edelim bakalım. Şimdi buradan böyle Hain Tepe'nin güneydoğu yamacına doğru ineceğiz. Bakın bu yol böyle aşağıya Dinlenme Deresi denen yere iniyor. Arazinin korunaklı olmasından dolayı Anzaklar için bir dinlenme yeri olduğundan buraya Dinlenme Deresi demişler. Sağdan devam ediyoruz. Vadiye inen taraf sanırım Dinlenme Deresi oluyor. Şu aşağısı Dinlenme Deresi. Bakın acil bir durum olduğunda ve geriye dönmek istediğinizde bu yolu takip edip yani 1 kilometre takip edip ana yola gidiyorsunuz. Buradan sonra yol bayağı dik görünüyor. Muhtemelen en yorucu çıkış bu bölüm. Şu yukarıda dinlenelim biraz ya. Şurası gölge. Şurada dinlenelim biraz. Manzara böyle. Şurada bir daha vadiye iniyor. Yok ya, inmiyoruz. Şu tepeye doğru yürüyünce yüksek sırta, daha sonra da Serçetepe'ye varacağız. Aşağıya doğru bir tek 57. alaydan itibaren ineceğiz.
Burası da dere yatağı herhalde. Sipere benzemiyor. Sopaymış. İşte Arıburnu Yarları denen yer. Evet, şu an sanırım Arıburnu Yarları'nın üst kısmına varmak üzereyiz. Orada bir tabela var. Evet, doğru tahmin. Bakın şu karşısı Arıburnu. Sol taraftaki toprak parçası ise Sphinx denilen yer. Bu durumda Serçetepe ise sağ tarafımıza kalıyor. Yani Walker's Ridge. Sağ taraf. Bakın işte burası Serçetepe. Bakın burası da Broadway denen irtibat hendeği. Sanırım aşağıya kadar gidiyor. Evet, burası da Walker's Ridge mezarlığı. Avustralya 1. Tümen Komutanı General Harold Bridgewood Walker'ın adıyla anılmış ve bu bölgeye Walker's Ridge denmiş. Türkçesi Serçetepe. Neredeyiz? Yani soldan veya sağdan fark etmez. İkisi de aynı yere çıkıyor. Ne yapalım? Sağdan gidelim. Yani destek siperi. Bakın buradaki siperler de Anzakların 25 Nisan 1915'te açtığı ön hat siperleri. Yani 57. alayın taarruzu sonrası burada mevzilendikleri yer. Sanırım yine buradan bu yol
Ya bu siperler ta aşağı sahile kadar iniyor. Buradan ana caddeye çıkacağız sağ yukarıdan. Evet, burası da The Neck yani boyun mezarlığı denen yer. 1919-23 dönemi arasında yapılmış. Toplamda 326 Anzak askeri burada görülmüş. Bakın bunlar da Anzakların kullandığı su tankları. Bakın bir tane burada var. Şu an su tanklarının tam karşısındayız. Burası ise Mehmet Çavuş siperinin bulunduğu yer. Ancak günümüze ulaşamamış bir siper. Mehmet Çavuş siperinin az ilerisinde ise gördüğünüz gibi Atatürk'ün bizzat emrini verdiği 29 Haziran 1915 taarruzundan bahsediliyor. Ve burası da Cesarettepe üzerindeki Mehmet Çavuş anıtı. Buradaki anıt aslında Atatürk'ün komuta ettiği 19. Tümen adına yapılmış bir şehitlikmiş. Daha önce bir yerde okudum. Sonraki yıllarda Mehmetçik anıtı ve en son Mehmet Çavuş adıyla anılan bir yer. Bakın bahsettiğim ayrım burası. Şimdi Baby 700 bir diğer Anzak mezarlığı. Bunun Türkçe adı ise Kılıç Bayırı. Ya da 180 rakımlı tepe. Burada Mesudiye topu var. Mesudiye zırhlısından getirilen top. Burada da bir sürü siper var. Evet, sonunda Conk Bayırı'na geldik. Bakın Conk Bayırı'ndaki Türk siperleri bunlar. Böyle. Sanırım daha ileride de var. Bakın burada şehit olan askerlerimizin anısına dikilen ve bir eli sembolize eden 5 adet kitabe bulunuyor. Mesela bakın bu kitabede ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum sözünden ve arka planından bahsediliyor. İşte bunda. Buradakinde ise 57. alay ve süngü hücumundan bahsediyor. Hemen yanındakinde düşmanın az ilerideki cephe hattını 25 metre mesafede durdurulmasından bahsediyor. İşte diğer ikisinde de buna benzer bilgiler var.
Bu da 8 Ağustos 1915'te Conk Bayırı'nda hayatlarını kaybeden Yeni Zelanda askerleri adına yapılan bir anıt. Ve işte bu da Atatürk Zafer Anıtı. 10 Ağustos 1915'te yönettiği Conk Bayırı taarruzu anısına 1993 yılında yapılmış bronz bir heykel. Burası da Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer ve diğer bahsettiğim mevziler. Buradan aşağıya bakalım ne var. Burada bitiyor ya. Bir şey yok burada. Şu an Atatürk'ün gözetleme yeri burası. Ve deniz tarafına bakan Conk Bayırı siperleri işte burası. Gayet dar. Böyle. Evet, şimdi Conk Bayırı'ndan aşağıya gidiyoruz. İşte 57. alay şehitleri. 57. alayın hikayesi şu arkadaşlar. Arıburnu cephesinde ilerleyen Anzak askerlerini ilk karşılayan ve geri püskürten Türk kuvvetleri 57. alay. Bu muharebelerde tüm askerlerin 3'te 2'sinin şehit olduğu birlik de bu 57. alay. Bu yüzden onlara çok şey borçluyuz. Bakın bu anıt mezarlıkta bulunan mezar taşları sembolik. Ancak bu taşların üzerinde yazanlar ise 57. alayın verdiği şehitlerin isimleri. Bakın burası ise Kesikleri Şehitliği. Sadece levha üzerinde şehit askerlerin isimleri var. İşte buradaki merdivenlerin sonundan gidiyor. Bakın şu an bulunduğumuz yer bomba sırtı denilen bölge. Şimdi yol boyunca bu bölge üzerindeki siperleri, mevzileri görüp ta ana yola kadar ineceğiz. Neymiş? Kanlı açı ve ölü adam sırtı. Sanırım ki ön taraf kanlı açı, daha aşağısı ise ölü adam sırtı olması lazım. Anzaklar buradan 2 Mayıs 1915 gecesi buradan taarruza kalkmışlar. Ancak başarısız olmuşlar. Böyle devam ediyor. Evet, bu da Anzak mezarlığı olan Queen's Post mezarlığı. Burası da Anzak ileri hat siperlerindenmiş. Öyle ki Arıburnu cephesinde iki tarafında siperlerinin birbirine en çok yaklaştığı yerlerden birisi. Yani 8-10 metrelerden falan bahsediyorum.
Burası da Yüzbaşı Mehmet Şehitliği. Aslında bir yerde okudum. Bu isim olduğu kesin değil. Hatta bu mevki Anzak ön hatlarına en yakın yerlerden biri olması sebebiyle bu alanda birçok başka şehidimizin de yattığı kuvvetle muhtemel. Bakın burası Türk siperleri. Anzaklar buradaki siperlere girmeye başarıyor. Ancak burada görevli bir grup asker buraya el bombası atıyormuş. Bütün Anzak askerlerini imha ediyormuş. Bu yüzden önemli. Çataldere Şehitliği aşağıda. Bu da bir başka yer. Courtney mevzisi. Burası da Courtney mevzisi. Şu an bulunduğumuz hiza sanırım ta aşağıdaki Korku Deresi'nin bulunduğu yerin yukarısı. Burası da yine bir başka Anzak mezarlığı. Burası da yine Türk ön hat siperleri. Hatta bir de burada yeraltı tüneli var. Anzaklara ait. Buralarda hep Anzak siperleri. Burası da Johnston Jolly sanırım. Buradaki siperler diğerlerine göre biraz daha geniş. Böyle. Bayağı geniş bir alana yayılmış. Bakın bir başka yeraltı tüneli de burada var. Türk cephe hattının olduğu tarafa doğru gidiyor. Yani oraya doğru kazılmış. Yani amaç içine patlayıcı yerleştirilerek alttan Türk askerlerinin bulunduğu yerin altına patlayıcı yerleştirilerek Türk askerinin imha edilmesi amaçlanmış. Evet, Lone Pine mezarlığı yani Yalnız Çam. Lone Pine mezarlığının bulunduğu bu bölge konumunun önemi dolayısıyla en kanlı savaşlara sahne olmuş bir yer. Hatta burada 27. Piyade Alayı burada süngü hücumu yapmış. Şimdi Lone Pine'ın alt tarafındayız. Düz aşağı gitmek yerine sola sapıyoruz. Bakalım nereye çıkacağız.
bölüm Abdülvahap Sırtı olarak adlandırılan yer. Bu mevki yine Anzakların ön hat siperlerindenmiş. Yani bir sürü mevzi var burada ta aşağıya kadar. Evet, sırtın sonuna kadar geldik. Buradan geri dönüp Aziler'den sola döneceğiz. Evet, tabeladan sola döndük. Sanırım Lady Galway tüneli denen irtibat tüneli bu kısımdan başlıyor. Ve şu tepenin ardından alt yola iniyor. Evet, buradan düz devam edeceğiz. Evet, bakın okçu yolu aşağıda. Sanırım buradan da ana yola yaklaşık 1,5 kilometre daha yürüyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.